Şimdi şu 19 liralık gözlük. Bu da 215 liralık olan. Ne farkları var çok merak ediyorum. Şimdi buradaki pahalı eldivenleri de karşılaştırmak istiyorum ucuzlarla. Şöyle bir şey buldum. Kesilmeye dayanıklı 189 lira. Bir de böyle bildiğimiz sarı her yerde bulabileceğimiz türden bir tane bu da 19 lira. Bakacağım aralarında gerçekten 10 kat fark var mı? Bir tane baret bulmam gerekiyor benim. Şimdi iş güvenliği malzemeleri satan bir yere geldik, ofise yakın. Burada 3M'in şeyini buldum. Zaten en pahalılarından biri bu. 400 lira bunun fiyatı. Herkese selam, Serdar Başkan ben. Bu videoda ucuz iş güvenliği ekipmanlarıyla pahalı iş güvenliği ekipmanlarını karşılaştıracağız. Burada gözlüklerim var, eldivenlerim var ve baretlerim var. Şimdi önce gözlüklerden başlayacağız ve çeşitli testler yaparak pahalılarla ucuzlar arasında gerçekten kayda değer fark var mı bakacağız. Şimdi ilk olarak buradaki gözlüklerden başlıyorum arkadaşlar. Bu benim burada video çekerken falan da çok sık kullandığım 19.90 liralık bir güvenlik gözlüğü. Üzerinde çeşitli standartlara uygunluğuna dair ibareler var. Bu da 215 liralık bir güvenlik gözlüğü. Arada 10 kattan fazla bir fark var. Bakacağız gerçekten bu farka değiyor mu? Öncelikle bir takacağım, konfor testi yapacağım. Bayağı rahatlar ve benim gözlüğümden daha berrak gösteriyorlar bu arada. Sallıyorum mesela ve düşmüyor. Bastırıyorum. Yani ortasında bir sertlik var ama gerçekten rahatsız etmiyor. Hatta diyebilirim ki bu benim gözlüğümden daha rahat. Yanlarının da böyle yuvarlak dairesel olması, şöyle göstereyim size. Buraları da koruyor. Hani şuralardan falan bir şeyler kaçma ihtimali de azalıyor. Rahat mı? Rahat. Ayrıca bunun bir de lastiği var arkadaşlar. Şurada klipsleri var. Klipsleri çıkarıyorsunuz. Klipslerinden sapları çıkarıyorsunuz. Kolayca da çıkıyor. Ve böyle gözünüze yerleştiriyorsunuz. Çok hareketli bir işiniz varsa, baş aşağı çalışıyorsanız mesela, bu gözlüğün gözünüzden düşmesini engelliyor. Ve gayet yani sıkıyor şu anda kafamı gözlük ama nasıl diyeyim, şuralarda gözlüğün temas ettiği yerlerde, burnumun üstünde özellikle herhangi bir konforsuzluk, acı hissi hissetmiyorum. Bu da benim burada da çok sık kullandığım çeşitli örnekleri olan, bakayım şurada var mesela bir tane. Başka bir tanesi. Bunu burada sık sık kullanıyorum ben, lazım oluyor çünkü. Bu da aslında gözünüzde var gibi ya da yok gibi, çok ciddi bir konforsuzluğu yok. Hatta rahat bile diyebilirim. Şöyle sallama testimi da yapayım. Başım döndü. Gördüğünüz gibi benim gözümden, suratımdan çıkmıyor. Bilmiyorum, daha kafası küçük olan birinden de çıkmaz herhalde. Çünkü bunların bir sürü standardı var. Arkadaşlar üzeri standart yazılarıyla dolu. Ama bence konfor açısından aralarında 10 kat bir fark olduğunu söyleyemem. Bu da gayet güzel işini görüyor. Poliüretandan kafa maketleri yaptım. Kafa maketleri derken balonların içine poliüretan köpük sıktım ve onlara böyle kafa şekilleri verdim. Bunları onlara takacağım. Arkalarına da çeri domatesler koyacağım göz olarak ve üzerlerine bir şeyler püskürteceğiz. Bakacağız domatesler ne kadar korunacak. Ya arkadaşlar hakikaten bir şey yok. Tehlikeli olsa zaten ben istemem bunu sizden ya. Vallahi bir şey yok. Duracaksınız öyle. Bir şey yok. Vallahi endişelenmeyin ya, hiçbir şey olmayacak. Gözlükleriniz var zaten. Bana bırakın, ben de. İçlerine poliüretan köpükle doldurduğum balonlarım hazır. Görüyorsunuz, burunlarına birer tane cıvata taktım. Onlara domatesten göz yaptım. Dışları balonla kaplı olduğu için balonla böyle hafiften böyle bir cilt şeyi verecek bize. Havası verecek. Şimdi bunların üzerine şuradaki benim püskürtme düzeneği var, biliyorsunuz arkadaşlar. Çeşitli videolarda kullanmıştık. Nerfok'u falan yaptığımız. Hatta şuraya linklerini koyayım. Onunla böyle parçalı şeyler püskürteceğim. Sert parçaları olan. Bakalım neler olacak. Domates göz testine başlamak için her şeyi hazırladım arkadaşlar. Buraya tehlikeli madde olarak, göze kaçabilecek madde olarak patlayacak mısır koyduk. Ağzını bantla kapattım. Az sonra bunun şeyine bastığımda, tetiğine bastığımda bunun içinde ne kadar mısır varsa hepsi buraya doğru poliüretan adama hareket edecek ve bakacağız gözlük hasar alacak mı veya arkasındaki domatesler hasar alacak mı? Biz de gözlüklerimizi taktık. Evet, 3 2 1 diyeceğim. Mısırları arkadaşın suratına boca edeceğiz. Bakalım ne olacak. 3 2 1. 3 2 1. Test düzenimiz gayet güzel çalıştı.
Bakalım, herhangi bir hasar göremiyorum. Domatesler gayet sağlam. Pahalı güvenlik gözlüğü için ikinci testi yapıyoruz arkadaşlar. Yine mısır testi. Basınç aynı 120-125 psi civarında. Burada biraz hedefi yaklaştırdım bu sefer. Gözlükler daha yakından daha fazla mısıra maruz kalacaklar. Bakalım nasıl olacak. O zaman 3, 2, 1. Yani sağlam görünüyor ya gözlük. Pahalı güvenlik gözlüğünün arkasındaki domatesler gayet sağlam bir şekilde duruyorlar. Gözlük de sağlam bir şekilde duruyor. Üzerine demin çok büyük bir süratle, çok büyük bir güçle bir sürü pıt pıt mısırı fırlattık. Ama herhangi bir çizik bile bakayım yok. Gayet sağlam testi geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi daha ucuz güvenlik gözlüğüne bakacağız. O neler yapacak? 3, 2, 1. Darbe özellikle bu sol tarafa doğru gelmiş. Yani şurada yoğunlaşmış. Mısırlar buraya doğru püskürmüş. Ama gördüğünüz gibi ne bir çatlak ne bir herhangi başka bir şey yok. Gayet sağlıklı bir şekilde gözlük duruyor. Peki buraya biraz şey mi yapsak ya? Küçük vidalardan mı biraz püskürtsek diye düşündüm. Ve evet, küçük vidalar püskürteceğim şimdi buraya. Bakalım onlar ne yapacak. İçinde vidalar var. Ben şimdi pahalı gözle bu vidaları sallayacağım. Ama biraz uzaklaşmam gerekiyor tabii öncesinde. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar, yerleştirdik her şeyi. Yeşim Hanım 3 deyince düğmeye basacak. 1, 2, 3. Bas. Bir dakika. Bas. 1, 2, 3. Evet, test diye buna derim ben. Bakalım. Evet, balon biraz yarılmış çeşitli yerlerinden. Ama bakın şuraya temas etmiş vidalar. Çizikler var ama onun dışında herhangi bir şey yok. Bence testi başarıyla geçti. Çünkü 215 lira. Bir de ucuzuna bakacağız şimdi. Ucuzu koyduk arkadaşlar vidaların karşısına. Şöyle bir bakalım. Yani vururuz gibi geliyor. Biraz şöyle kaydıralım. Bakalım. Yani gördüğünüz gibi bir kırılma yok. Darbeyi direkt şuradan almış yine. Kırılma yok. Arkadaki domateslerde delinme yok. Şimdi bu domates adamın gözleri, poliüretan adamın gözleri benimkiler gibi pörtlek olduğu için dışarıdalar. Eziliyorlar. Yani göz çukurunda olsa o ezilme de olmayacak tabii ki. Ama bu da testi bence başarıyla geçti. Arkadaşlar diyorum size ya bir şey olmayacak diye. Ya güvenli olmasa ben sizden böyle bir şey ister miyim? Bak geçtik, hiç sağlamsınız ya. Evet, müsaadenle gözlüğünü alıyorum sevgili dostum. Ve bir esneklik testi yapacağız. Böyle tutacağım bunu. Şöyle esneteceğim, esneteceğim, esneteceğim. Gördüğünüz gibi neredeyse ikiye katladım ve herhangi bir şey olmadı. Gayet de sağlam bu arada. Bastırmak bile o kadar kolay değil. Bu tarafa doğru da gayet sağlam. İyi, iyi, iyi. Şimdi bir de bunu deneyelim. Gel bakalım. Şimdi hem bir kontrol yapalım. Evet, şuraya vidalar çarptığı için bayağı ciddi şeyler var ama gözü gayet güzel bir şekilde korumuş. Esnetiyoruz bakalım. Okey. Bu da esniyor. Gayet esniyor yani. Bu tarafa doğru çok esnemedi ama kırılmadı. Şöyle bir şey oldu. Çıktı yerinden. Gayet iyi. Bence yerine takabiliyor muyuz bakalım. Yani o kadar da olsun. Bu 20 lira çünkü. Son bir düşme testi. Okey, güzel. Sağlam kaldı. Bunun sapı çıktı ama sapı tekrar yerine
takılabiliyor. Şimdi baretlere geçelim. Arkadaşlar bu kafamdakini yarım saattir takıyorum. Beni biraz sık boğaz etmesine rağmen, darlamasına rağmen bir konforsuzluğu yok. Bir yarım saatte sarıyı takacağım. Daha sonra bununla da çeşitli testler yapacağız. Göreceğiz bakalım. Yarım saat boyunca bu beyaz bareti taktım. Buraya gelmeden hemen önce, bir önceki bölümde yarım saat boyunca kafamdaydı. Beni gerçekten çok büyük rahatsız etmedi. Evet, kafamı terletti. O kayışların kafaya oturduğu yer kafamı terletti. Ama onun dışında nasıl diyeyim, çok büyük bir sıkıntı yaratmadı. Kafamda sallanmıyor. Böyle stabil bir duruşu var. Ama bu arkadaş biraz beni yıprattı. Nasıl diyeyim, böyle bütün gün bunu takıyorsanız sizi birazcık üzebilir. Onun dışında ağırlık olarak da bir farkı var ve biraz daha böyle langur lungur yapıyor kafada. Şimdi öncelikle bir ağırlıklarına bakacağım. Bu arada bu 74 liraydı bunun fiyatı, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 410 lira dedi şeydeki abi bize. Ama biz bunu 400 liraya aldık. Fişini falan da aldık bu arada. Fiş almadan 400 değil. Şimdi öncelikle bir ağırlık testi yapmak istiyorum. Fark var aralarında. Evet, bunu koyuyorum. Of, kafam rahatladı. 385 gram geldi bu. Tabii doğru okuyorum. Şimdi şuna bakacağız. 400 lira olanına. 333 gram geldi. Arada 50 gramlık bir fark var. Bunu 8 saatlik bir mesai boyunca kafanızda taşıdığınızı düşünürseniz, 4-8 saatlik bir mesaide kafanızda taşıdığınızı düşünürseniz bence 50 gram önemli bir fark. Evet, görüyorsunuz bunun buradaki şeyi deri, içinde sünger gibi bir şey var. Bu da keçe gibi bir malzemeden yapılmış. Yumuşak teremici bir madde var ama yine de çok konforlu sayılmaz. Şimdi efendim ne yapacağız? Bunları bir vurma testi yapacağım. Bunları böyle güzelce yerleştiriyorum buraya. Hatta adamlarımızın üzerine yerleştirelim bunu. Evet. İkisinin de kafasına bunları taktık. Gayet sağlam bir şekilde duruyorlar. Bununla başlıyorum. Bakalım tam şöyle tepelerini vuracağım. Neler olacak bir göreceğiz. Vuruyorum. Herhangi bir şey olmadı. Bir tane daha vuruyorum. Arkadaşlar sapasağlam gördüğünüz gibi. Şimdi keser testi. Keserle vuracağım. Vuruyorum. Gayet sağlam. Bir daha vuruyorum. Yani küçük bir ezik var dışında ama sanırım bu keser darbesinden içindekini koruyabilirdi. Şimdi o zaman biraz daha ağıra geliyoruz. Vuruyorum. Bundan da korudu ama bu ağırlıkta bir darbe alsanız, yani şu enerjide bir darbeyle karşılaşsanız boynunuz ne olur onu bilemeyeceğim. O kısmı ben şu an baretin kabuğunun sağlamlığını yapabiliyorum. Keserle vurduk, bununla vurduk. Şimdi çekiçle vuruyorum. Arkadaşlar çekicin yüzey alanı daha dar olduğu için daha büyük bir enerjiyle buraya vuracak. Vallahi kabuk hala sağlam. Bir tane daha vuruyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir kırılma yok. O zaman bir de bunu sivri yeriyle vuracağım. Burası özellikle sivrilttim arkadaşlar bunu. Arada canım sıkıldıkça bunu ben oynuyorum. Zımparalıyorum, parlatıyorum falan, görebilirsiniz. Şimdi buradan bir tane tepeden vuruyorum. Bakalım ne olacak. İçine girmedi arkadaşlar. Bir tane daha vuracağım. Bir de bununla vuracağım. Evet arkadaşlar, bununla vurduğumuzda baret delindi. Çekicin sivri eliyle vurduk ve baret buradan bayağı bir delindi. Şöyle göstereyim size. Hatta içine kadar bile girdi ama yine de nasıl söyleyeyim, şey olabilir. Sizi ciddi ölümcül bir darbeden kurtarabilir. Çünkü bakın, bırak abi. Ha bir dakika, balona bakalım. Asıl balon içinde duruyor ya, balona bir şey olmuş mu? Evet. Abo. Ha yok, bu şeyin yaptığı. Şu üzerinde duruyor çünkü bunu şöyle göstereyim. Yani bu bunun deliği arkadaşlar. Ama onun dışında çok da ciddi bir şey olduğunu söyleyemem. Az önceki çekiş darbesi
şuradaki boşlukta kaldı büyük ihtimalle. Bakın buradaki boşlukta kaldığı için tam baretin içine giremedi, ulaşamadı. Sırada 400 liralık var. Bakalım vuralım neler olacak. Sağlam. 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 Bu zaten, bunda bir şey yok. Evet, biraz çentik oldu ama onun dışında bir sıkıntı yok. Büyük çekiş testi. Gayet sağlam. Sağlam. Bayağı sağlam. Sadece kabuğu biraz soyuldu. Ben bu arada bunun ucunu sivriltmiştim arkadaşlar. Bu benim kaynak çekicim. Tık tık vuruyorum. İnce yerleri, böyle köşelerdeki kaynak cıruflarını kaldırmak için şurasını, nasıl diyeyim, sivriltmiştim. Valla bu baretle aramda hem duygusal hem maddi bir bağ oluştu arkadaşlar. Kırılmasını istemem açıkçası. İnşallah kırılmaz. Vuralım bakalım. Sağlam. Yine sağlam. Yine sağlam. Sağlam. Bir daha vuruyorum. Kırılma be. Takacağım ya, ben çok sevdim bunu bu arada. Ya Evet. ben de olsam severdim. Bu arada arkadaşlar, bu çekicin iki kere vurdum. Buna tek vurmaya kendisi, nasıl diyeyim, delindi böyle. Beyninde bir delik oluştu. Ama şöyle gösterelim. Vuruyorum bir tane daha. Yok ya. Evet, çok daha hafif, çok daha konforlu ve çok daha sağlam. 4 katı fiyat farkı var. Hatta 4 kattan daha fazla bir fiyat farkı var. 5 kat neredeyse bir fiyat farkı var ikisinin arasında. Ama bana sorarsanız bu yani çok daha ciddi bir güvenlik sağlıyor. Evet, 400 liralık baret arkadaşlar testten geçti. Sağlam hala. Takarım ben bunu. Bu arada kafam adamla aynı boyuttaymış ya. En merak ettiklerimden biri de bu eldivenlerdi. Griler 190 lira, sarılar 19.90 lira. 20 lira, 190 lira, neredeyse 10 katlık bir fiyat farkı var. Önce takacağım, bakacağım yani ne kadar bir hissiyat farkı var arada. Vallahi güzel ha, Yeşim. Hafif hissedebiliyorsun. Bunu deneyelim. Yani bu da kötü hissettirmiyor. Ama bu daha naylon. Sarı olan çok daha naylon. Bu sanki böyle, ne bileyim, daha böyle hissedebiliyormuşsunuz gibi. Şöyle bir durum var. Bu biraz böyle sanki, nasıl diyeyim, yapışmıyor gibi. Yeşim. Ha. Böyle çok ciddi bir tutuşu yok. Böyle okey, tamam, sağlam kavruyorsun, iyi hissediyorsun ama şeyi, nasıl diyeyim, Kayıp gidebilir. kuru gibi, kayıp gidebilecek gibi elinden. Ama nitril olan, yani bu sarı olan bayağı şey gibi. Bak, çok daha basitçe tutuyorum. Kayıyor. Ama nasıl diyeyim, daha düzgün kavruyor. Şimdi bir hassasiyet testi yapacağım. Bir vida kutusundan küçük bir vida çıkarmak gerçekten dünyanın en gıcık işlerinden biri. Şurada benim kendi vida kutum var. Bir tane çıkarmaya çalışacağım bununla. Kolayca çıkardım. Bir tane daha çıkarayım. Bunu da çıkardım. Bunu da deneyelim. Yani bunu hissetmek biraz zor olduğu için dertli gibi ama her türlü çıkarabiliyorsunuz. Daha zoru var. Küçük pul. Kolayca çıkardım. Bununla da çıkardım. Hissiyat olarak çok ciddi bir farkı yok. Şimdi böyle bir cam plakam var. Atıyorum, cam taşıyorsunuz. Camın kenarları keskin sayılır. Rodaj görmemiş arkadaşlar. Bunun bir tarafını eldivenin üzerinde kaydıracağım. Bakalım ne olacak. Şöyle tutalım. Ciddi bir sıkıntı olmadı. Bir daha kaydıralım bakalım.
Biraz aşındı ama onun dışında herhangi bir zarar yok. Kesilme gibi bir şey görmedi. Şimdi biraz da bunu deneyelim. Aynı şekilde kaydırıyorum bastırarak üzerinde. Ya, bu da aslında fena olmadı. Şöyle ittirelim bakalım. Evet, bunun da şurasında küçük bir delinme oldu. Bir dakika elime takayım bakayım içeri geçmiş mi? Sadece yüzeyinde bir aşınma olmuş şurasında. Nitril kaplı kısmında. Alt tarafında herhangi bir delinme, kesilme yok. Şimdi bıçağı alıp bunun üzerinden şöyle bir sürteceğim bakalım ne olacak. Wow! Bıçağım keseyim bu arada arkadaşlar. Hiç sakat değil. Burası kesilmiş. Şöyle göstereyim tekrar. Çok ciddi bir kuvvet uygulamadım. Bu elimde olsa, elimden böyle bir kesici cisim geçse bunu keser. Bu arada bunu kesilmeye karşı herhangi bir vaadi yok. Ki korumaz demiyor. Ama bunu bir iş eldiveni olarak takıyorsunuz. Ne bileyim cam taşırsınız, taş taşırsınız, demir taşırsınız. Oradaki bir herhangi kesici bir yüzey, kenar elinizi kesecektir. Sonuçta ellerinizi koruması için takıyorsunuz. Ve bu arkadaş birazcık hasar gördü. Pahalı olanı bir deneyelim bakalım bize ne yapacak. Elimize takıp görmemiz gerekecek galiba. Evet, yüzey çizilmiş ama kesilmemiş. Şimdi biraz uyguladığım gücü arttıracağım ikisine de. Koptu daha. Bu ikiye bölündü. Yani çok zor olmadı bu arada. Şimdi bu arkadaşı deneyeceğim bakalım. Biraz güç uygulayıp kesmeye çalışacağım. Aynı kuvveti uygulamama rağmen bu arkadaş sadece şu kenarından kesildi. İç tarafında herhangi bir kesilme yok. Yani ciddi bir kesme kuvvetine maruz kaldı. Ama kenarı dışında herhangi bir yeri yırtılmadı diyebilirim kolaylıkla. Bu 20 liralık olan, bu 180 lira. 190 lira olan. 10 katı pahalı olan arkadaşlar gerçekten vaadini yerine getiriyor diyebiliriz. Üzerinden böyle çok keskin bir bıçakla deli gibi geçtim. Bu ikiye bölündü. Bu sadece kenarından yırtıldı. Bu videoda çeşitli iş güvenliği malzemelerini test ettik. Ucuzlarıyla pahalılarını karşılaştırdık. Gerçekten aralarında fiyat farkı olan 4-5 kat, 10 kat fark olan malzemeleri karşılaştırdık. Değerlendirmek size kalmış. Ben bazılarında çok fark göremedim. Özellikle gözlükte çok fark göremedim. Baret fark ediyor kullanılan malzemesi itibariyle. Ciddi bir darbede birinin delindiğini, diğerinin o darbelerin birkaç tanesinden sağlam çıktığını gördük. Baretlerde, eldivende de gerçekten çok pahalı bir eldiven. Daha fazla koruma sağlıyor diyebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi de bekliyorum. Beni Instagram'dan takip edin. TikTok'tan da takip edin. TikTok'ta da varım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.